Herkese merhabalar. Bu projemizde şöyle yaza hazırlık, baharlık bir bluz hazırladım. Kış bitmiyor maalesef ama biz hazırlıklarımızı yapalım bahar için, yaz için. Yapımı kolay, çok kolay. Verdiğim sayılarla şuradaki 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane modelli 5 bu kolda 5 bu kolda var. Standart olarak başlayıp sonra şuradaki arttırmaların sayısını değiştirerek de bedeninizi büyütebilirsiniz. Şu koltuk altına size bir ölçü vereyim. Ben 48 santimde ayırmışım ve o şekilde devam etmişim. Ama bu 48 santim için bir tane buraya ekleme yapmışım. Siz beden için gerekirse 2 ya da 3 tane de arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Şuradaki şu üst kısmı, yani bedeninize giydiğinizde 61 santimlik bir üst beden var burada. Bu model kısmının birer tanesi aynı zamanda bedene de olacak. O yüzden üzerinize deneyerek ayrıma gelin ve gerekiyorsa arttırımlarınızı beden ve kol ayrımı sırasında yaparsınız. Ve gerekirse burada aralara da birer tane V ekleyerek bedeni daha da büyütebilirsiniz. Başlangıç sayım standarttır. Aynı sayıda başlayarak devam edebilirsiniz. Şu omuzdan etek ucuna kadar ben 47 santim yapmışım. Siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi size hem tığ hem de ip bilgisini vereyim. Bu ipleri ben kendim alıyorum. Bir reklam yoktur. 3 numara tığla başladım ben. Alize'nin Cotton Gold ipi. Renk numarasını söyleyeyim. Renk numarası 62'ymiş. 330 metrelik bir ip. 2 tane gitti. Bütün bu bluza. Üçüncüden çok az kullandım. Yani eğer daha da uzatırsanız 2,5 taneden çok rahat bir bluz elde edebilirsiniz. Hadi gelin şimdi başlayalım. 44 tane kutucuğumuzu hazırlayacağız ve sonra adım adım neler yapıyorum anlatacağım. 44 tane buraya yer hazırlayacağız şimdi. Şöyle yaptım. Şunu şimdilik tuttum. 1, 2, 3 doladım. 44 tane yuva hazırlayacağım. 1, 3 doladım. Bakın. Direkt içinden değil de şu 2 tane bölümden giriş yaptım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Şu ikisinden giriş yaptım. Şunlardan giriş yapacağım. Tam 44 tane yapıyorum ben. Şimdi yapıyorum, geliyorum. 44 tane yuvamı yaptım. Şimdi şöyle hepsine düzgün bir şekilde şu bombeli kısımları üste gelsin. Burayla birleştirdim. Şimdi şuna şöyle bir zincir çekeyim. Şimdi 44 tane burada yuvamız var. Burası
ön kısmı, burası da arka kısmı bedenin. Buraya yerleştireceğim. Kol ve beden tabi gene olacak burası. Ama şu beden arttırmalarımı şuradan yapacağım. Burada 21 tane 22.'ye taktım. 21 tane 22.'ye taktım. 44 tane yuvamı ve işaretleyicimi taktım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi burayı en son yapacağım. Şuraya şöyle bir giriş yapayım. Buraya en son bir çalışma yapacağız. Direkt şuraya kaydırdım. Buradan bir çalışma başlatıyorum şimdi. 1, 2, 3. Doladım. Aynı boşluğa bir tane daha. 1 ya da 2 tane zincir. Ben bir tane zincir çektim araya. Aynı boşluğa bir tane daha. Şöyle bir başak modeli yaptık. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir tane yuva atladım. Diğerine bir tane sık iğne. 1, 2, 3. 3 tane zincir. Buraya bir tane başak. Şimdi bunlara başak diyelim. Başağı nasıl yapıyorum? 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şu an şöyle görünüyor. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki yuvaya atladım. Diğerine sık iğne. Daha sonra bu 5 olan zincirli boşluklara çalışmaya başlayacağız. Bir daha gösteriyorum. 1, 2, 3. Hemen yanına bir tane başak. Bir, iki, üç zincir. Yanındaki yuvaya bir tane sık iğne. 4, 5 zincir. Bir tane yuva atladım. Yanındakine sık iğne. 1, 2, 3. Doladım. Yanındakine başak. Şöyle görünüyor şimdi. Başakla başladım. 3 zincirle yandaki yuvaya sık iğne, 5 zincirle bir tane yuva atladım. Hemen onun yanındakine sık iğne, 3 zincirle hemen yanındaki yuvaya başak. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Burada görüşelim. Şimdi işaretleyicimin olduğu yere geldim. 1, 2, 3 ile buraya geldim ve tam buraya başak yapıyorum. Bir zincir, bir tane daha. Bir başağımı yaptım. Şimdi biliyorsunuz bu başakların arasında buralara geçtiğimde 3 tane zincir vardı ve buraya geçerken de 3 zincir vardı. Şimdi buradaki çalışmalarımı, yani bu işaretleyicimin olduğu yerde ön ve arka bedenin kısmında bir zincir çekmeden geçiş yapıyorum. Tam buraya geldim. Buraya bir tane V yaptım. Gene ben bir zincirle yapıyorum. 2 zincir yapabilirsiniz. Buraya da geldim. Yine bir tane V yaptım. Devam ediyorum şimdi. Diğer kısmı yapıyorum. Ve buradaki işaretleyicimin, yani bu V'yi, tek V'yi yaptığım yerde zincirsiz geçiyorum. Ve buraya yine bir tane başak yapıyorum.
bir zincir, başak. Yani buradaki işaretleyicimin olduğu yerde, şu tek V'min olduğu yerde buradaki başaklarıma zincirsiz geçiyorum. Bundan sonra buradaki bu işaretleyicimiz burada kalabilir. Biz şimdi anlatacağım zaten size. Şunu şuraya takayım. Biz artık şimdi büyütmeyi bu başakların hemen şu diplerinden yaparak ve tabii ki bunun içinden buralara da V'ler çalışacağız. Tek V'ler çalışacağız. Buraya geldiğimizde tekrardan görüşeceğim zaten. Görüşeceğiz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum yine. Ve hemen yanındakine bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir tane atladım. Diğerine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındakine başak. Şimdi başlangıcıma geleyim. Orada tekrardan hem turu başlatacağız. İkinci sıraya geçeceğiz. Hem de neler yaptığımı anlatacağım. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındakine sık iğne. 2, 3, 4, 5 doladım. Bir tane atladım. Yanındakine sık iğne. Şöyle bir daha gösteriyorum. Bu ilk sıradan sonra daha netleşecek zaten. Bakın. İşaretleyicimin olduğu yerdeki ve buradaki başaklarımın arasında buradaki başaklar zincirsiz olacak. Diğer yerlerde zincirli. 3 zincirli. İlerleyen sırada daha çok belli olacak zaten. Şimdi devam ediyorum. Şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Sıramızın sonuna ve sıra başına geldik. 5 tane zincirle bir yuva atlayıp sık iğnemi yaptım. 3 zincirle sondaki boşluğuma yine bir tane başak yapıyorum. Başak yapıyorum. Bakın şimdi işaretleyici olan yerdeyim. Yani 22. olan yuvadayım. Burada ne yapıyorum? Hiç zincir çekmeden buraya bir tane V yapıyorum. Tam karşılığındaki bölümde yaptığım gibi. Burası benim neresi olacak? Ön ve arka bedenim. Birisi ön, birisi arka bedenimin kısmı olacak. Yine hiçbir zincir çekmeden direkt şuraya bağlantı yapıyorum. Kaydırdım ve ortaya geldim. Yeni bir sıraya başlıyorum. Buraya yine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, yani başak yaptım. Bir üst tura geçtim. Sonrasını sonra anlatayım size. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum. Ve şuraya bağlantı yaptım. Bunu yaptıktan sonra burada 5 zincirli bölümüm vardı. Bu 5 zincirli bölüme hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden direkt yandaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir ve buraya başak yapıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa başak. Yeniden 1 2 3. Buradaki geçişlerde 3 zincir var. Şuraya bir tane
sık iğne. Hiç zincir yok. 5 zincirli olan bölüme 7 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7. Yine hiç zincir çekmeden hemen yanındaki sık iğneye bir sık iğne daha. 1 2 3 zincir başağımı yapıyorum. Bir zincir. Şimdi gösteriyorum. Şu anda böyle görünüyor. Başağımı yaptım. 3 tane zincirle buradaki sık iğneme bağlantı yaptım. Bir alttakine hiç zincirsiz 5 zincirli bölüme 7 tane ikili trabzan. Hemen yanındakine sık iğneye yeniden zincirsiz sık iğne. Yine 3 zincirle başak. Bu şekilde devam edelim ve şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Şimdi işaretleyici olan yere geldim. Burası ön ya da arka bedenimin bir kısmı. Bakın şurada başak var. Bu başağı da yaptım. Hemen diplerine arttırmalar yapıyorum. Eğer şuradaki yeri atlarım derseniz, görmem derseniz bir zincirle geçebilirsiniz. Ama ben zincir koymuyorum. Doladım. Bakın şu tek V'nin önce bir yanına bir tane V, şuradaki V'ye aralarında hiç zinciri yok. Bir tane V. Gene hiç zincir yok. Bakın başağın yanındaki hemen dibine de bir tane V. Şöyle bir bakalım. Burada bir tane vardı. Şimdi kaç tane oldu? 3 tane oldu. Tek V'nin yanındaki boşluğa bir tane V, içine bir tane V, öbür yanındaki boşluğa da bir tane V yaparak burayı 3'e çıkardım. Yine hiç zincir çekmeden şuradaki V'mi yapıyorum. Ama dediğim gibi eğer benim kafam karışıyor derseniz göstereceğim şimdi. Şu başaktan önce şuralara da birer zincir koyabilirsiniz. Ben çok buralarda ajur kısmı olmasın diye hem bu arayı bir tane zincirle yapıyorum V'min arasını, hem de buraya zincir koymuyorum. Ama zaten ilerledikçe çok net belli oluyor. Şuradaki işaretleyicimin olduğu yer büyüdükçe beden kısmı çok daha kolay yapacaksınız. Devam ediyor. Kısmını bitirdim. Diğer kısmını da aynı şekilde yapıyorum. Ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincirli. Şuradaki sık iğneme bir tane sık iğne. Hiç zincirsiz 5 zincirli olan bölüme 7 tane ikili trabzan. Hiç zincirsiz hemen şuraya sık iğne, 1 2 3 zincirle başak. Şimdi devam edelim. Yine işaretleyici olan yerde görüşelim. Burayı bitiriyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Evet, sıranın sonuna ve yeni başlangıç yerine geldim. Şimdi bakın. Burada bir tane V var. Ne yapacağız? Bir bu yanına, bir ortasına, daha önce yaptığımız V'ye
Bir de bu yanına V yapacağız. Zincir çekmedim. Hemen şu ortadaki yandaki boşluğa bir tane V yapıyorum. Arasında bir zincirle doladım. Yine zincir yok. Hemen ortasında ki boşluğa bir tane daha V ve diğer boşluğa da bir tane V yapıyorum. Burayı da 3'e çıkardım. Ve başlangıçla kaydırarak tutturuyorum. Tekrardan ortaya geldim. Buraya yine başak yapıyorum. 2 tane. Bir zincir, 2 tane. Bir, iki, üç zincirle. Şurada altta 7 tane ikili trabzan yapmıştım. Doladım. Birincisine bakın. 2, 4, 6, 7. İlkine gene ikili trabzan. Şimdi buradaki 7 tane ikili trabzanımı gene 7 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarına 3 tane zincir yapacağım. Şimdi bu aralardaki zincirleri hepsini ipinizin kalınlığına, elinizin sıkılığına ve gevşek örmenize göre ayarlayabilirsiniz. 3 zincir. Yani çok sıkı yapıyorsunuzdur, 4 tane yapın. Çok gevşektir eliniz. Yani daha gevşek yapıyorsunuzdur, 2 tane yapın gibi. Doladım. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de bakın boşluğu olan bir yer yaptık. 3 tane zincir başa yapıyorum. Bir, iki, üç zincir, 7 tane ikili trabzanımı aralarında 3 zincirle gene 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 aralarında 3 zincir. Yine 3 zincirle başak yapıyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Yeniden işaretleyicimin olduğu yere geldim. Buradaki başağı yaptım. Hiç zincir çekmedim. Bakın burada 3 tane bölüm var biliyorsunuz. Arası tek zincir olan V'ler. Şimdi hemen başağın yanındaki boşluğa bir tane V yapıyorum. Aynı zamanda arttırıyorum. Bu V'mi yaptım. Altta yaptığım V'lerin içine yine aralarında zincir olmadan V'ler yapıyorum. Bakın buradaki V'lerin içine yine V'lerimi yapıyorum. Aralarında bir zincir ama geçişlerde zincir yok. Ve başaktan önceki boşluğa da bir tane V yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Yeniden buradaki başağı yapıyorum ve arasına yine zincir koymuyorum. Şöyle bakalım. Bakın. Bir taneyle başladım. 3'e çıkardım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Burası da artık büyüyor. Şimdi burada 1, 2, 3 ile geçiş yapıyorum. Ve yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Buradaki
7 tane ikili trabzanın arasına 3 zincirle yine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle başak yapıyorum ve yine bir kere daha burada hatırlatalım ve sıra başında tekrardan görüşelim. Şimdi yine ayracımın olduğu bölümdeyim ve şurası da başlangıcım. Yeni sıra başlangıcım. Burada ne var? 3 tane V'm var. Bir tane hemen başağın yanındaki boşluğa, bu V'lerin içine ve yine şuradaki başağın boşluğuna V yapacağım. Zincir yok. Hemen bakın şuradaki başağın boşluğuna bir tane V yaptım. Altta yaptığım V'lerin gene içlerine V yapıyorum. Ve boşluğa V. Ve başlangıca kaydırarak tutturuyor. Burada da bakın bir tane V yapmışım. Şuraya bir tane V. Boşluğa da bir tane. Ve tutturdum. Kaydırarak boşluğa geldim. Yeni sırama başlıyorum. Şöyle bakalım bir. Burası ön kısmımız, burası arka kısmımız, burası da kollarımız ve bedenimizin bir kısmı olacak. Devam ediyoruz. Şimdi ilerledikçe ortaya çıkacak iyice. Başak yapıyorum şimdi yine. Bir zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha. 1, 2, 3 zincir. Şimdi 7 tane ikili trabzanım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de boşluğum var. Şimdi bu boşluklara fıstıklar yapacağız. Doladım. Boşluğumun içine geldim. Bekletiyorum. Doladım. Bekletiyorum. Doladım. 3 kere. Yine 3 zincir. Doladım. Bakın. Boşluğun içine bekletiyorum. Doladım. Bekletiyorum. Doladım. Ve hepsini birden önce içinden geçiriyorum. 2 tane kalıyor. Onu da beraber çıkarıyorum. 3 zincir. Boşluğa 2 3 3 kere de toparladım. Bir fıstık yapıyorum. Üç zincirimi çektim. Boşluğa geldim. Doladım. Boşluğa beklettim. Beklettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu şekilde fıstığım oldu. Yine 3 zincirle başak yapıyorum. Bir kere daha göstereceğim. Sonra şurada tekrardan görüşürüz. 3 zincirle başağımı yapıyorum.
3 zincir. Boşluklarıma doladım, bekletiyorum. Bekletiyorum ve bekletiyorum. 1 2 3 zincir doladım. Doladım. 3'te toparlıyorum. 1 2 3 zincir bekletiyorum. Doladım. Doladım. Bekletiyorum, doluyorum. Doluyorum. Doladım. Doladım. Ve başak yapıyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Şurada bir kere daha bir hatırlatma yapayım. Sonra sıra başında tekrardan görüşelim. Öndeki bölüme geldim. Buradaki başağımı yaptım. Bakın. Ve şimdi şuradaki hemen başağın yanındaki ilk boşluğa bir tane V yapıyorum. Aynı zamanda ne yapıyorum? Arttırıyorum. Ve yine V'lerimin içine V yapmaya devam ediyorum. Şimdi bakın hemen başağımın dibindeki boşluğa bir tane daha V yaptım. Burada da yine bir arttırma sağladım. Şimdi artık devam ediyorum ben. Sıra başında tekrardan görüşelim. Bakın bedenimiz de büyüyor. Şimdi sıranın sonuna ve yeni başlangıca geliyorum. Burada başağı yaptım. Doladım. Hiç zincir yok. Bakın neredeyim? Ön kısımda ya da arka kısım fark etmez. Hemen başağın yanındaki bölüme bir tane arasında bir zincirli V yaptım. Daha önce yaptığım V'lerimi yine V yapıyorum. V'lerin içine çalışıyoruz. Hemen başlangıca geldim bakın. Burayla birleştirmeden önce de yine hemen dibindeki, başağın dibindeki boşluğa bir tane V yaparak arttırım sağlıyorum. Ve buraya bağlantı yaptım. Ortaya geçiş yaptım. Bir üst tura çıkıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Burası da büyüyor artık. Şimdi ne yapıyoruz? Önce onu anlatayım. Bakın. Şimdi artık şurada yaptığım hazırlığı yapıyorum. Yani 3 zincirle şu boşluğu atlayacağım. Şuraya bir tane sık iğne. 5 zincirle şuradaki boşluğu atlayacağım. Buraya sık iğne. 3 zincirle buraya başak yapacağım. Ve ondan sonra zaten yine şuradaki yedili trabzan bölümünü kuracağız.
Şunu atladım. Buraya sık iğne. Bakın burada dediğim gibi eliniz sıkıysa, daha önce söylediğim gibi burayı belki 4 zincirle geçmeniz gerekebilir. Çok fazla burası darsıtmasın. Şimdi 5 zincir. Buradaki boşluğa atlıyorum. Diğerine. 1, 2, 3 zincir. Ne yapıyorum? Şuradaki boşluğu da atladım. Direkt buraya başağı yapıyorum. Bu sıra bu şekilde olacak. 3 zincirli. Şuradaki boşluğa atladım. Buraya bir sık iğne. 3, 4, 5 zincirli. Şu boşluğa atladım. Buraya sık iğne. Buradaki boşluğa atladım. Direkt buraya başak. Şöyle bir göstereyim. Bu sıramız bu şekilde olacak. Şu aradaki zinciri kendi elinizin sıkılığına göre ayarlayın. Bunu atlıyorum. Buraya sık iğne. 5 zincir. Bunu atladım. Başak. Bu sırayı bu şekilde yapalım. Bir üst turda yeniden gösteriyorum. Zaten artık tekrar etmeye başladık. Bundan sonra hep aynı şeyleri yapacağız. Şuradaki 5 zincirli olan bölüme 7 tane ikili trabzan, hemen dibine sık iğne, buraya da gene 3 zincirle geliyorum. Bir tur daha göstereceğim size. Ondan sonra artık ne kadar beden kol ayrımına kadar devam edeceğiz. Buraya geldiğimizde ne yapıyoruz? Başağı yaptıktan sonra hemen dibine bir tane V, alt sırada yaptığım V'lerimi tamamlıyorum. Başağın yanındaki boşluğa da V yaparak turu tamamlayalım. Tur başında tekrardan görüşelim. Bir üst turu yeniden size hatırlatayım. Sıranın başına geliyorum. Burada da şuradaki başağın olduğu bölümdeki boşluğuma da bir tane V yapıyorum. Arttırıyorum. Ve bağlantımı yapıyorum. Kaydırarak boşluğa geldim. Şimdi artık bundan sonra şu sırayı tekrar edeceğiz. Yani bundan sonra hep aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Buraya sık iğne ile bağlantı yapacağım. 3 zincir. Önce burada başağımı yapayım. Bir, iki, üç. Şuraya bir tane sık iğne. Hiç zincir çekmeden 5 zincirli olan bölüme 7 tane ikili trabzan. 7 tane hemen dibine sık iğne. Aynısını bakın burada yaptığım çalışmayı burada da yapıyorum. 1, 2, 3. Buraya başak. Bir, iki, üç. Sık iğnenin olduğu bölüme sık iğne. Hiç zincir çekmeden 5 zincirli bölüme 7 tane ikili trabzan. Dibine sık iğne. 2, 3 ile başak. Bu sıramı da bu şekilde yapayım. Başlangıca geliyorum. Şu aradaki boşluğa da yeni V'mi yaptım. Ve şuraya tutturdum. Kaydırdım. Bir üst tura çıkıyorum. Başak yaptım. 1, 2, 3 zincirle ne yapıyorduk? Zaten artık
ne yapacağımızı biliyoruz bir alt sıradan. Gene 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarına 3 zincir koyuyorum. Yan yana 7 tanesini yapıyorum. Aralarına 3 zincir. Yine 3 zincirle başağımı yapıyorum. 3 zincirle 7 tane trabzan yapıyorum. Aralarında 3 zincir oluyor. Sonraki sırada yeniden bir hatırlatmada görüşelim. Şurada başaktan sonra da yine şuradaki artırmamı da yaptım. Birleştirdim. Bir üst tura çıkıyorum. Başak yapıyorum. Üç zincirli. Bu şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olan trabzanımın içindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6 olan boşluğa şuradaki fıstıkları yapacağız. Bundan sonra artık bu şekilde. Nasıl yapıyordum fıstığı? Bekletiyorum. Doluyorum, bekletiyorum ve 2 seferde çıkıyorum. Aralarında yine 3 zincir var. Yanındakine bekletiyorum. Beklettim. Beklettim. Bu sırada da bu fıstıklarımı yapıyorum. Geçişler yine hep 3 zincirle arada. Sonra son bir kere daha hatırlatacağım. Ve artık ondan sonra hep tekrar edeceksiniz zaten. Aynı modeli ne kadar kol ayrımına gelene kadar. Üçlü buradan başağı yapıyorum. Bu sıradan sonra ne yapıyorduk? Şunun zeminini hazırlıyorduk. 3 zincirle bir atlayıp buraya, 5 zincirle bir atlayıp buraya, 3 zincirle yeniden buraya gelerek şurada 7'li trabzanlarımın yerini hazırlıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyor. Burada bir kere daha hatırlatıyorum. Sonra artık ben devam edeceğim. Burada yine arttırmalarıma devam ediyorum. Şuradaki diplerde hep arttırma yaparak. Yeniden bir üst tura çıktım. Şimdi ne yapıyorum? 3 ile şuradaki boşluğa atlıyorum. Diğerine sık iğne. 5 ile bunu atlıyorum buraya. Sonradan buraya yeniden grupları kuracağım. Ve başak. Bundan sonra bu şekilde kendini tekrar ederek devam edeceksiniz. Ben ne kadar uzattım onu söyleyeceğim. Şundan kaç tane yaptım, kaç santim oldu onu söyleyeceğim. Sonra beden ve kol ayrımında tekrardan görüşelim. Şu an şöyle görünüyor. Uzatıyorum. Ayrım kısmında görüşelim. 1, 2, 3, 4 tane şuradaki modeli yaptım ben. Ve ben kol beden ayrımına geldim. Şimdi size ölçü vereyim. Ne kadar da ayırmışım. Zaten şuradaki bir kısım bedene de geliyor. ...22 santimde ayırıyorum. Şuradan da bakalım. Şöyle. Burası ne kadar olmuş? Bu da 44 santim olmuş. Ama ben birkaç tane daha
zincirle bedeni büyüteceğim. Bakın şimdi neredeyim göstereyim. Buradaki beden kısmındaki yeri yaptım. Bir daha geleyim oraya. Şuradaki başaktan önceki yerime arttırmamı yaptım bir daha ve bağlantımı yaparak bu ortaya geldim. Artık direkt bütün bu burada yaptığım bu bölümü 1 2 3 4 5 şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 tane olan modelli kısmımı böyle bedeni üst üste koyuyorum ve burada zincir çekerek ben şimdi burada şuraya çok geniş bir biraz üzerine oturan bir bluz yapıyorum. Siz dilerseniz tabi biraz daha uzatarak daha geniş yapabilirsiniz. Ya da burada son sıralarda aralara birer tane zincir çekerek şu bölümü yapabilirsiniz. Daha genişlemesini istiyorsanız üst bedeniniz daha genişse ben üzerime oturan bir bluz yapmak istiyorum. O yüzden bu 44 santimlik yer bir daha ölçeyim. Evet 44 santimlik yer bana yeterli oldu. Zaten burada iki tane daha buraya şuradaki V'leri ekleyerek 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buraya da gene ben 2 tane şu V'den yapacağım. Bütün olduğu gibi bu bölümü bırakıyorum. Ve buraya geçiyorum. Bakın burada da ortadaydım. Burada da ortaya gelmiştim kaydırarak. Burada da ortaya. Bu çalışmayı yapıyorum. Devam ediyorum. Burada tekrardan bir arttırma yapıyorum. Son arttırmalarımı yapıyorum. Bitirdikten sonra artık arttırma yapmayacağım. Şimdi diğer arttırma yerine kadar ben örüyorum. Şurada tekrardan görüşelim. Ayırma noktasına geldim. Şuradan geri dönüyorum. Geçen sefer de biliyorsunuz ortada birleştirmiştim. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Tam ortaya geldim. Ve yine şunların ortasına birleştiriyorum. Şöyle döndürdüm. Burası ilk yaptığım yer. Bunun da şu ortaya geldim geri dönerek ve buraya yine buradaki başağı yapıyorum. Şimdi zaten burada şu kenarlardan arttırarak gelmiştim. Burada da arttırarak tamamladım. Artık bir arttırma yapmıyorum. Ve direkt devam ediyorum. Şimdi şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. Ayırma noktasına geldim. Bakın şuradaki bölüme de şu başağımın olduğu bölüm görüyorsunuz. Oraya da bir tane
yaptım. Buraya da bir tane yapıyorum. 2 tane dedim ama bir tane yeterli olacak. Çünkü başakların içine de yaptık. Ve bakın en son yaptığım başağın içine de bir tane V yapıyorum. Ve devam ediyorum artık. Buradaki başağın içine de yaptım bir tane. Burada fazla boşluk olmasın diye hemen şu dibine de bir tane yaptım. Artık tamam. Sayılarımız belli oldu. Artık arttırma eksiltme yok. Bu şekilde ne kadar istiyorsanız o kadar uzatacaksınız. Şöyle bir göstereyim. Bir deneyeyim ben şimdi. Bedenimizi büyütmeye devam ediyoruz. Buraya geldiğimde şuradaki bölmede bir tane yapıyorum. Buraya da bir tane yapıyorum. Şu 4 zincirli bölmede bir tane yapıyorum. Şuraya da yapıyorum. Ve artık o V'leri istediğimiz kadar uzatıyoruz. Bir arttırma. Başladığım yere geldim. Bundan sonra lastik yapmayı düşünüyorum. Şu kadarlık uzattım bedeni. Başladığım yere geldim. İlk başladığım bölüme. Şimdi bir sıra tekli trabzan yapacağım. Bütün sıra boyunca. Sonra lastik yapacağım. Bakın. Şöyle. Boşluklara batmadan. Yani bunun içine batmıyorum artık. Bu şekilde. Şimdi bütün sıra boyunca, hatta şuraya da bir işaretleyici koyayım. Bu benim başlangıcım olsun. Lastiğe de buradan başlayacağım. Böyle tekli trabzan yapıyorum. Bütün buradaki zincirlerin gözlerine batıyorum. Şuradaki trabzanların boşluklara batmadan bunu şimdi bir sıra yapalım. Lastiğe başlayacağız beraber. Bir sıra tekli trabzanımı yaptım. V'lerimin üzerine. Şimdi yine tekli trabzanla bir ön kısımdan bir de arkadan dolayarak lastikle devam edeceğim. Bir ön kısımdan alıyorum. Şuraya da bir başlangıcıma işaretleyicimi koyayım. Hep göründüğü gibi bir ön taraftan bir de arka taraftan tekli trabzan yaparak bir lastik çalışması yapacağım. Şöyle bir arka bacağından tekli trabzan, bir de ön bacağından tekli trabzan. Arka bacağından
yeniden başlangıca geldim. Burada artık gördüğüm gibi çalışıyor. Önde gördüğümü önden, arka tarafta gördüğümü arka taraftaki kısımdan çalışarak ne kadar isterseniz o kadar uzatacaksınız. Arka kısımda gördüğümü arkadan doluyorum. Öndekine de şöyle ön taraftan girerek ben tekli trabzan yapıyorum. Daha kısa bacaklı oluyor ve daha lastik formunda oluyor. Bu şekilde dilediğiniz kadar uzatın. Şimdi ben bunu bitiriyorum. Sanıyorum çok da uzun yapmayacağım. Birkaç sırada bitireceğim. Kola başlayacağız. Kolda böyle bırakacağım zaten. Uzatmayacağım kolu. Kolsuz bir bluz olacak. Burada bir toparlama yaparak bir sıra daha bu modeli çalışıp bitireceğiz. Şimdi ben burayı bitiriyorum. Kolda tekrardan görüşelim. Şöyle 2 parmak kadar yaptım. Daha fazla yapmıyorum. Ve bunu kapatıyorum. Şu altta olan bölümden şöyle kaydırarak bir tane de zincir çektim, kilitledim. Şimdi önce şu yakayı bir toparlayalım. Şurada kalan ipimle, yeni ipimle de kola başlarız. Burada da bir sıra sık iğne yapıyorum. Bakın bu olmayan tarafı. Şurada da bir sıra sık iğne olacak. Bütün hat boyunca devam edeceğim ve bırakacağım. Kolda görüşelim. Yakayı toparladım. Bir sıra sık iğne yaptım. Kolun birini bitirdim. Ben böyle bir kol yaptım. Bunu aynı modeli devam ettirerek uzun kollu da yapabilirsiniz. Şu orta kısımdan başladım. Orta kısma, şu orta kısma, şu aralarda geçen başak modelini yaptım. Bir tane o şekilde kapattım. Beraber başlayacağız şimdi. Nerede kaldıysam oradan devam ettim. Şimdi burada da devam edeceğiz. Sonra bitirdikten sonra bir tane daha şu fıstıklı kısmı yaptım. Ve 2 sıra sık iğne yaparak bu fıstıkların her birinin arasına kolu da bu şekilde bitirdim. Hadi şimdi gelin bu kola başlayalım. Şu arada yaptığım boşluktan şimdi tam ortasından bir giriş yapıyorum. İki kol arasındaki bölümden buraya bir tane başak yapacağım. İki tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan. Hangi bölümdeyim şimdi? Bu aralara şuradaki yerleşim yapmak için 3 zincirli sık iğne, 5 zincirli sık iğne, 3 zincirle buraya bağlantı olan yerdeyim. Şunu atladım. Sık iğne 1 2 3 4 5. Bunu atladım. Buraya bir sık iğne. Ve başak.
sık iğne, şurada bir tanesini atladım. 5 zincirle gene bir tane atladım diğerine. Buraya başak. Bunu atladım, buraya bir tane sık iğne. Bunu atladım diğerine ve başak. Bir tanesini atlayın diğerine. Ve ilk yaptığım koltuk altında yaptığım bölümdeyim. Tam ortaya şöyle hemen kaydırarak giriş yaptım ve boşluğa geldim. 1 2 3 ile yukarı, yine başağımı yapıyorum. Bu sırada ne yapıyorduk? 5 tane olan zincirli boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincirle hemen şuradaki sık iğneye bir tane sık iğne, hiç zincirsiz boşluğa 7 tane ikili trabzan. 3 4 5 6 7. Hemen yanındakine sık iğne, üç zincirli başak. Şimdi bu şekilde size zaten anlatmıştım bu modeli. Burada da dilediğiniz kadar bunu uzatabilirsiniz. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Buradaki grubu, bu sık iğne kısmını nasıl yaptım? Orada tekrardan görüşelim. Fıstıklı olan bölümü yaptım. Şimdi bundan sonra diğer kolda yaptığım gibi 2 sıra sık iğne yaparak kolu da bitireceğim. Şöyle yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şöyle ortaya bir tane, buralara bir tane, böyle iki tane, 3 tane de bir şu fıstıkların ortasına da batıyorum. Daha darlaştırmak isterseniz daha da aralarını, yani buraları da yapabilirsiniz. Bol kalsın derseniz, dar kalsın derseniz bu şekilde aralara yaparak sık iğnenize, arada şöyle bir tanesine de batıyorum bunun üzerine. Böyle bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde toparlıyorum. Bir sıra daha gideceğim ve bırakacağım. Dilerseniz siz kolunuzu uzun da yapabilirsiniz. Ben şimdi bitiriyorum. Finalde tekrardan görüşelim. Bluzumuz bitti. Kollarını yaptım. Şöyle sık iğne ile 2 sırada birazcık toparladım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.